Altın fiyatlarında sürpriz hareketlenmelerin olduğunu son 2 ay içerisinde görebiliyoruz. Altının ons fiyatı dün yaklaşık olarak 2 ayın zirvesini gördü arkadaşlar. Haftanın son işlem gününde kritik seviye olan 1830 dolar seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor. ALB Yatırımlı Araştırma Müdürü Emre Çayırlı ve Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın fiyatları üzerinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve bu gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum. Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda risk iştahı azalırken altının ons fiyatı bu hafta beklenmedik şekilde yükseldi. Ons altın dünkü işlemlerde yaklaşık olarak 2 ayın zirvesine ulaşırken 22 Kasım tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Altında yaşanan bu yükselişin en önemli sebepleri olarak yatırımcının kendini yükselen enflasyonist riskten koruma güdüsü ve jeopolitik olarak risk aldığını öne çıkaran Ukrayna gerilimi bu nedenler arasında sayılabilir. Bu gelişmeler küresel çapta yatırımcıları güvenli limanlara doğru iterken uzmanların genel görüşü ons altında yaşanan bu yükselişin geçici olacağı yönünde. Diğer bir yandan ise Amerika 10 yıllık tahvil faizlerinin bu hafta yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesine ulaşması ise altın fiyatlarını baskı altında tutuyor. Bir diğer önemli noktamız ise kritik bir FED toplantısının yaklaşması. 25 ve 26 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan Amerika Merkez Bankası yani FED, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz kararı ve sonrasında verilecek mesajlar piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek. Bu toplantıda bankanın şahinin tonu korunması beklenirken herhangi bir sürpriz öngörülmüyor. FED yılın ikinci toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek olurken piyasalar enflasyonist endişelerin devam etmesi ve FED Başkanı Powell'ın söylemleriyle bu toplantıdan bir faiz arttırımı çıkarabileceği yönünde görüş bildiriyor. Fed'in faiz arttırımına başlaması ile beraber dünyada doların güçlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında bir düşüş eğilimi yaşanabileceğini tahmin ediyorlar. Altın fiyatlarında son duruma baktığımız zaman ons altın fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından sonrasında ise bir değer kaybına yöneldi. Gün içerisinde en yüksek seviyesi olan 1842 dolar, en düşük seviyesi ise 1828 dolar olarak seviye oranını gördü. Ons altın şu dakikalarda ise %0.16 oranında düşüştü ve 1835 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatlarına gelecek olursak dün olarak Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 794 lira seviyesini hareket ederken yeni güne başladığımız zaman 792 seviyesinden başladı. Gram altının fiyatı haftanın son işlem gününe hafif bir yükselişle başlarken gün içerisinde en yüksek 796 lira seviyesini gördü. En düşük ise 787 lira seviyesini gördü arkadaşlar. Gram altın dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken saat 1 itibariyle %0.12 oranında bir yükseliş ve 790 lira seviyesinde bulunduğunu da aynı zamanda söyleyebiliriz. Aynı dakikalara baktığımız zaman çeyrek altının 1299 lira, Cumhuriyet altınında 5400 lira olduğunu görebiliriz. Yeni yıla başladığımız ve yılın ilk ayını bitirmeye son 10 gün kaldığını, Ocak ayı içerisinde konuşulan konu hiç şüphesiz ki Amerika Merkez Bankası'nın toplantıları oldu. Geçtiğimiz yıldan başlayan Fed hikayesi yeni yılda da son hızla devam etmekte. Fed'in ne zaman faiz arttırmaya başlayacağını bekleyen bu piyasalar, açıklanan veriler ve Fed üyelerinden gelen sözlü yönlendirmelerle beklentiyi şekillendirmeye devam ediyor. Düşük faiz ortamının sona ereceği, likitte bolluğunun azalacağı, Fed'in gerekirse enflasyonu düşürmek için agresif bir şekilde faizi arttırabileceği bir ortamda Kasım 2021'den sonra yeniden 1840 dolar seviyesine doğru yükselen bir ons altın var ekranlarda. Altındaki bu yükseliş kafaları karıştırdı. Çünkü piyasanın altına yönelik böyle bir beklentisi pek fazla bulunmuyordu. Özellikle Fed bu hafta sakin geçirdi. Piyasaların genelinde iştahı zayıf ve jeopolitik riskler daha da baskındı. Bu riskler arasında en önemlisi Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin sürmesi ve Amerika Rusya'ya sert ekonomik yaptırımlar yapacağına dair tehditler savurması oldu.
Bu üçgen karşısında riskli varlıklardan çıkışlar, güvenli limanlara doğru girişleri destekledi. En son pandemi nedeniyle piyasada riskin en yüksek olduğu dönemde altında güvenli liman algısı konuşmuştuk. 2000 dolar seviyesinin üzerine doğru hareket eden bu hareketi sürdüğünü gözlemlemiştik. Sonrasında ise 2000 doların üzerinde kalamayan ons altın kazançlarını kısa sürede geri verdi. Şimdi yeniden güvenli liman algısını konuşuyor ve şunu anlıyoruz. Altında bu hareket yine geçici olacağını tahmin ediyoruz. Jeopolitik risklerin azalmaya başlaması ve piyasada iştahın toparlanmasıyla altında 1800 dolar ve altına doğru bir eğim görmeye başlayabiliriz. İkinci bir konumuz ise Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada enflasyon yükseliyor ve bunun için her ülke kendi politikasına göre mücadelesini vermekte. Enflasyonda kısa vadede düşüş beklenmese bile piyasa bu yapılan sözlü yönlendirmeler karşısında yine de kararsız durumdadır. Tahvil faizlerine yansıyan bu durum bu hafta Amerika'nın 10 yıllığın %1.90 seviyesine doğru yükselmesine yol açtı. Sonrasında yeniden %1.80 seviyesinin altına doğru bir eğim görüldü. Kısacası Fed'in faiz arttırmaya başlaması ve enflasyonun beklendiği şekilde düşüş patikasına başladığını gösteren veriler açıklanana kadar tahvil faizindeki dalgalanmaların süreceğini görebiliyoruz. Fed toplantısı bizim için kritik bir noktadır arkadaşlar. Herhangi bir sürpriz beklediğimizi söyleyemiyoruz. 26 Ocak günü Fed toplantısı olacak. Mevcut şahin tonun korunması beklentiler içerisinde ancak daha da şahinleşebilir ihtimali masada da olmakta arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda Fed Başkanı Powell ve birçok Fed üyesinden enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan açıklamalar aslında tahvil faizindeki yükselişin önüne geçmişti. Bu hafta bu sözü yönlendirmelerin pek yeterli olmadığını görüldüğü için tahvilde yeniden yükseliş hızlandığını söyleyebiliyoruz. Enflasyonist endişeler konuşuluyor ve her ne kadar Fed faiz arttıracak desek bile o sürece kadar enflasyondaki yükselişin değişmesi ve devam etmesi bekleniyor. Böyle bir ortamda tahvilde ve bu hafta gördüğümüz gibi hızlı yükselişleri görebiliriz. Bu da altını baskılayacaktır. Sonuç olarak baktığımız zaman altında bu hafta görülen bu yükselişin uzun soluklu devam etmesini beklemiyoruz. Fed'in mesajları bundan sonraki süreç için altının seyri açısından önemli olacaktır. Jeopolitik riskler çok daha ciddi sonuçlara neden olmadıkça altın üzerindeki baskının da ilerleyen günlerde azalmasını bekliyoruz arkadaşlar. Teknik olarak 1835 dolar seviyesinin üzerinde Kasım ayı içerisinde de seyirleri gördük ve en fazla 1877 dolar direncine doğru bu hareketini gerçekleştirebildi. Dolayısıyla yeniden böyle bir senaryoda 1835 dolar üzerinde 1877 dolar direnci izlenecektir arkadaşlar. Geri çekilmelerde 1815 dolar ve 1805 dolar destek alanı olurken 1800 dolar psikolojik destek noktası olarak görüyoruz arkadaşlar. Bu seviyelerin altında bir eğim görebiliriz ve bu eğimler 1780 ve 1750 dolar destek alanını bizim gündemimize getirebilir arkadaşlar. Bu şekilde altında fiyatlandırmalar ve Amerika'nın Fed faiz toplantısında ve tahvil faizlerinin yükselmesi gibi küçük, kısa ve önemli noktalara değindik. Bu hafta sizlerin Amerika Merkez Bankası'nın yani Fed'in toplantısının sonucunda altında, tahvil faizlerinde ve küresel piyasalarda risk oranının azalması ya da artması. Jeopolitik risk olarak baktığımız zaman Ukrayna gerilimi karşımıza çıkıyor. Onun haricinde ise Amerika-Rusya arasındaki gerilimler karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Sizlere değerli bilgilerimizi aktardık. Bu aktardığımız bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Araştırdığımız ve bilgileri not aldığımız, daha sonra sizlere bu bilgileri aktarmak için ekranlar karşısına geçerek sesli bir şekilde anlattığımız içerikten ibarettir. Hiçbir şekilde bunlar size yatırım tavsiyesi değildir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. Bol kazançlar.